Zehra ve Ali Buldan çifti ilk yıllarında herkesin özenerek baktığı bir mutluluğa sahipti. Evlilikleri dengeli, hayatları sakindi. Fakat evlerin içindeki çürüme her zaman sessiz başlar. Kokusu duyulmaz, izi görülmez. Ama bir gün duvara yaslanınca duvarın altında boşluk hissedilir. Ali iş yüküyle tükenmiş bir adamdı artık. Zehra huzursuz bir kadın. Ve bitmek bilmeyen kavgaları başlamıştı. Sonra konuşmamaya başladılar. Aynı evde ayrı iki dünya oldular. Bazen en tehlikeli kopuş hiçbir ses çıkarmadan yaşanır. Zehra'nın annesi Gülden de bu kavgalara çokça şahit oldu. Kızıyla konuştu ama hiçbir şey değişmedi. Boşanmayı bile konuşuyorlardı artık. Gülden için evlilik bir duygu değil, bir namus meselesiydi. Kızının boşanması demek, onun gözünde kayıp, utanç, yenilgi demekti. Kızının mutsuzluğu umrunda değildi. Ağlayan bir damadı bile olsa, dışarıya karşı gülümseyen bir yüz onun için daha değerliydi. Bu yüzden kızının evliliği sallanınca aklına ilk gelen şey konuşmak değil, yıllar önce duyduğu bir yöntem oldu. Isınma büyüsü. Karı kocayı birbirine yaklaştırdığı söylenen bir ritüel. Ama büyüler hiçbir zaman doğru bir hedefe tutunmaz. Her zaman en kırılgan ruha yapışır. Gülden karanlık bir karar verdi. Kızının kaderine müdahale edecekti. Ve o uzun karanlık yolculuk başladı. Gülden de korkmaya başladı. Ama dönmeyi aklının ucundan bile geçirmedi. Yol bittiğinde büyücünün evi göründü. Ve o ev toprağın içine gömülmüş bir yara gibiydi. Kapının üzerinde yıllar önce çizilmiş işaretler karanlık bir nefesle kıpırdanıyordu. Gülden kapıyı ittiğinde içeriden çıkan hava durgun değil, ölmüş bir kuyunun kokusunu taşıyordu. Uzun ve korkutucu bir koridordu. Yürümeye başladı. Odaya girince karanlığın gölge değil, hareketli bir varlık gibi duvar boyunca aktığını gördü. Karanlık canlıydı. Soluyor, genişliyor, geri çekiliyor. Sonra yeniden saldırıyordu. Büyücü duvarın içinden ayrılıyormuş gibi belirdi. Bedeni vardı ama gölgesi yoktu. Ayak sesi çıkmıyordu. Yüzü seçilemiyor, gözleri görünmüyor. Ama odanın her köşesini aynı anda izliyormuş hissi veriyordu. Büyücü yere siyah bir halka çizdi. Halkanın içi, ışığın girmeyi reddettiği bir boşluktu. Derin bir çukur gibi görünmüyor. Sanki başka bir yerin, başka bir dünyanın yüzeyiymiş gibi karanlık duruyordu. Gülden, Zehra'nın yastığından aldığı saç telini çıkardı. Saç teli, halkanın içine düştüğü anda kıvrıldı. Bir saç telinin böyle hareket etmesi mümkün değildi. Ama orada mümkün oldu. Fotoğrafı bıraktı. Fotoğraftaki yüz, Zehra'nın yüzü, dalgalandı. Yanıyormuş, eriyormuş gibi titredi. Yüzük halkanın tam ortasına konduğunda halkanın içinden metalik bir çığlık yükseldi. Ses yoktu ama odanın içindeki her şey titredi. Gülden'in dizlerinin bağı çözülecek gibi oldu. Büyücü küçük bir muska çıkardı. Derisi kurumuş, bir hayvanın kabuğundan yapılmış gibiydi. Üzerinde kanla çizilmiş işaretler vardı.
Bu muska sıradan bir tılsım değildi. Kapıları açmaya yarayan bir anahtardı. Büyücü muskayı duvara sürdü. Duvar muskayı emer gibi karardı. Sanki içeride biri dışarıdaki bir şeye dokunmak için duvarın altından elini uzatıyordu. Sonra büyücü kavanozdaki koyu sıvıyı fotoğrafın üzerine döktü. Sıvı fotoğrafın üzerinde bir yüz daha çıkardı. Karartılmış bir yüz. Gözleri olmayan bir varlık. Ağzı olmayan bir gölge. Bu yüz bir anlığına Zehra'nın saç teline baktı. Gülden bunu gördüğünü düşündü. Ama belki de varlık sadece hissedilmişti. Duvar inledi. Tavan titredi. Gölgeler halkanın üzerine aktı. Büyücü fısıltılarla ritüeli kapattı. Dua değildi. İsim değildi. Dilek değildi. Bu karanlığa atılan bir emirdi. Ve karanlık o emri kabul etti. Gülden ertesi sabah büyülü muskayı bağlanmış mendille birlikte Zehra'nın yatağının başucuna sakladı. Büyücünün verdiği elindeki suyu evin duvarlarına sürdü. Su duvarlara değdiği anda duvar hafifçe titredi. Evin içindeki hava soğudu. Zeminde gölge kendi kendine hareket etti. Büyü eve girmişti. Geriye kalan tek şey beklemekti. Zehra önce geceleri uyanmaya başladı. Sonra odasında biri varmış gibi nefes hissetmeye. Duvarlardan kısa tıkırtılar geliyordu. Tavanda suyun sürüldüğü yer kararıyor. Gölge oradan içeri işliyormuş gibi duruyordu. Zehra'nın aklı bükülmeye başladı. Kendisini izleyen bir varlığın ağırlığını hissediyordu. Ali'ye baktığında kocasını değil, yüzü yırtılmış bir silüet görüyordu. Gerçeklik kırılmıştı. Büyü, ısınmaya değil, aklını kaybetmesine neden olmuştu. Ali karısındaki değişikliği fark etmişti. Doktora götürmek için çok uğraş verdi. Ama ne yaptıysa ikna edemedi. Zehra artık kocasına düşmanıymış gibi bakıyordu. Kavga etmiyor, sadece susuyordu. Ama bakışları artık Zehra'ya ait değildi. Büyü onun ruhunu bedeninden çıkartıp yerine karanlığı bırakmıştı. 23 Nisan 2014. Yağmurlu bir gece. Saat 03:17'de ev karanlık bir nefes aldı. Zehra mutfaktan bıçağı aldı. Gözleri bomboştu. Büyünün gölgesi arkasında yürüyordu. Ali salona girdiğinde Zehra'nın yüzünde insan kalmamıştı. İlk darbe göğse indi. İkinci darbe çığlıksızdı. Üçüncü darbe büyünün finaliydi. Kan halıyı sardı. Derya titredi. Gözleri büyüyle, karanlıkla, korkuyla kararmıştı. Sabaha kadar kapı hiç çalmadı. Dışarıdan bir çığlık. Komşular Ali'nin kapıdan dışarıya taşan kanlarını görmüşlerdi. Polis geldiğinde Zehra köşeye çöküp annesine baktı. Gözleri hiçbir insanın bakmaması gereken bir şeyi görmüş gibiydi. "Sen açtın," der gibi baktı. Söylemedi ama zihnindeki bağ bunu fısıldadı. Gülden duvara baktığında büyücünün sürdüğü muskaya karşılık duvarın içinden 5 uzun parmak izi belirmişti. Sanki biri içeriden çıkmak istemişti.
Ev fısıldadı ve açıldı. Isınma büyüsü bir evliliği kurtarmadı. Bir aklı çaldı. Bir can çaldı. Bir kapı açtı. Ve o kapı artık kapanmayacaktı. Işıkları kapatmadan önce bir uyarı. Bu kanalda geceleri uyuyamayanların hikayeleri anlatılır. Fısıltılar, karanlık sırlar ve yarım kalan çığlıklar. Eğer korkmaya hazırsan abone ol. Senin de bu tarz bir hikayen varsa yorumlara ekle. Çünkü bir sonraki hikaye seni izliyor olabilir.